TRT Diyarbakır Radyosu Yapay Zekanın Endüstriyel Kullanımı Sohbet Serisi. Bahsettiğimiz gibi teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği çağımızda yapay zeka artık hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Ancak yapay zekayı yalnızca bir rakip olarak değil, insanla işbirliği yapabilen güçlü bir araç olarak görmek geleceğimizi şekillendirmede büyük önem taşıyor. İşte bugün biz de kimyager ve yapay zeka iş geliştirme danışmanı Sayın Fatih Küçükuysal'la yapay zeka ve insan işbirliği konusunu tüm yönleriyle konuşacağız, ele almaya çalışacağız. Sayın Küçükuysal, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Efendim, öncelikle Endüstri 5.0 kavramını ilk kez duyanlar olabilirler. Öncelikle bize basitçe açıklayabilir misiniz efendim bu konuyu? Evet, aslında biz normalde şu an Endüstri 4.0'dayız. İlk başta buhar gücü vardı biliyorsunuz. Bu makineler buharla çalışıyordu, trenler buharla çalışıyordu. Bu Endüstri 1.0'dı. Sonra elektrikli araçlar üretildi. Ondan sonra bilgisayarlı otomasyonlara geçildi. Ve şu an 4.0'da aslında evet makineleri hatta yapay zeka ile beraber kullanıyoruz. Peki Endüstri 5.0'ın bundan farkı ne? İnsanı ve çevreyi de öne alıyor. Evet, otomasyon, verimlilik tamam. Fakat aynı zamanda sürdürülebilirlik, insan sağlığı yani esenlik, Evet. bir de esneklik. Yani bu dönüşümlere karşı endüstrinin esnek olmasını söylüyor. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği'nin bir vizyonu. Buradaki sürdürülebilirlik çevreye daha böyle sıfır atık kapsamında az zarar verip dolaylı olarak da aslında insan sağlığına yine bir fayda sağlıyor. Çünkü biz denizleri kirlettiğimiz zaman, toprağı kirlettiğimiz zaman ne oluyor? Tekrar balıklarla, yediğimiz sebze meyvelerle o zehir tekrar bize geliyor. O yüzden artık sürdürülebilirlik çağımızın bir gerekliliği. Artı burada sürdürülebilirlikten de çok güzel bir verimlilik çıkıyor. Yani burada şirketler sürdürülebilirliği sadece böyle bir yeşil yasa mecburiyetten değil, aynı zamanda kendi verimlilikleri için de kullanabilirler. Evet. Peki şunu sormak isterim. Şimdi 4.0'dan artık 5.0'a geçtik dediniz ya. Yapay zeka da artık hayatımızda. Peki yapay zekanın iş modellerinde verimliliği gerçekten arttırdığını söyleyebilir miyiz? Evet, şimdi ben de yapay zekalarla daha çok çalışıyorum. Şimdi bunlar sadece bir sohbet aracı değil. Sohbet botu olarak ilk başta çıktı. Evet, bayağı böyle sohbet eder gibi sohbet ediyoruz. Fakat biz artık bunu endüstride yani şirketlerde hatta normalde tarımcılar yani çiftçiler bile bunu kullanabilir. Verimliliği çok arttırıyor. Neden? Çünkü insanın yapamadığı birçok şeyi anında çok hızlı bir şekilde yapıyor. Mesela Ar-Ge diyelim, araştırma geliştirmeyi. Siz ki İngilizce, çok iyi İngilizce bilmenizi hesaba katıyoruz. Evet. Kaynaklardan bakıyorsunuz belki de 3 hafta hatta 1 ayda araştırıp bulacağınız şeyi o sadece 3 dakikada sizin önünüze getiriyor. Hem de her dilden. İngilizce bilmenize, Çince bilmenize gerek yok. Hepsini ve Türkçe'de çok güzel çevirmenlik yapıyor bu arada. Her şeyi bilen bir yanınızda, yakınınızda bir arkadaşınız var. Evet, evet. Ve bunların çok çeşitleri var. Evet. Şimdi adını söylemeyelim. Bir tanesi genelde evet chat için kullanılıyor ama inanın her gün bir yenisi çıkıyor. Ben bunların üzerinde çalışan birisi olarak bile biz takip edemiyoruz. Yani bir kısmı işte sürdürülebilirlikte karbon ayak izini hesaplıyor mesela. Kimisi enerji faturalarını hesaplıyor. Kimisi çok güzel akademisyenler için çok güzel böyle bir derleme yapıyor. Her amaçla kullanabiliyorsunuz ve enerji tasarrufu sağlıyor. Bir kişinin mesela bir muhasebeci daha önce belki de 12 saatini harcayacağı bir çalışmayı sadece 2 saatte yapay zekayla beraber yapabiliyor. O yüzden verimliliği çok arttırıyor. Evet. Şimdi Endüstri 5.0'a dönersek en önemli ilkelerinden bir tanesi Endüstri 5.0'ın esneklik. Bu ilke özellikle uzaktan çalışma modeliyle nasıl örtüşüyor sizce? Yani yönetici ve çalışanların ani teknolojik değişimlere esneklikle yanıt verebilmeleri için nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Evet, esneklik burada önemli. Özellikle zaten şu an çok hızlı bir teknolojik çağdayız. Siz de fark ediyorsunuz. Evet. Herkes böyle bir baş döndürücü. Hatta şimdi bazıları diyor ki bir sene sonra ne olacağını bilemiyoruz. Gerçekten bilemiyoruz. Afaki. İşte burada aslında bir tabii kriz ortaya çıkıyor. Bir kaos ortaya çıkıyor ve otomatikman stres hepimiz için. Hem personeller, bizler için, bireyler için hem de işverenler için. İşte mesleklerimiz tehlikeye mi giriyor? Acaba nasıl yapacağız? Mutlaka hepimizde böyle bir şüpheler uyanıyor tabii ki. Burada işte esnek olmamız gerekiyor. Çünkü hani derler ya diş macundan tüpten macun çıktı. O bir kere geri gelmez. Evet. Yani bazıları diyor acaba bunu durduralım mı? Tamamen her şeyi kapatalım mı? Hayır, bunun kapama düğmesi yok. Yavaşlatılabilir. Hatta şu an yavaşlatılmış halde. Eğer normalde bütün dünyada yapay zeka çok daha hızlı bir şekilde gitse her şey neredeyse onların eline geçecek. O yüzden şu an bir hibrit aşamasındayız. O yüzden bizim esnek olmamız gerekiyor bireyler olarak ve onu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bir çiftçi de bir esnaf da büyük bir fabrikanın müdürü de bunu kullanmayı öğreneceğiz. Eğer kullanmayı öğrenirsek faydalı.
Ama başımızı kuma gömersek, bunun daha 15 yılı var, 20 yılı var, bizi etkilemez dersek evet o zaman arkada kalmış oluyoruz. O yüzden esnek olmamız gerekiyor ve kendi esenliğimiz için de yani kendi sağlığımız için de bu gerekli. Evet. Peki dijitalleşmenin artmasıyla birlikte tabii sürekli bağlantıda olma hali çalışanların hem bedensel hem de ruhsal sağlığını etkiliyor. Bu dengeyi korumak için şirketlere ve bireylere siz neler önerirsiniz? Çünkü artık evden çalışma başladıktan sonra bilgisayarımız evimizde ve her saat aslında maillere bakma durumu, işte her saat çalışma durumu da oluşabildi artık bu son zamanlarda. Bu konuda neler söylersiniz? Evet, bu da çok önemli bir konu. Tamam, şu artılarını söyledik. Eksi diyebileceğimiz veya bir suistimal olabilecek bir konuda dediğiniz gibi çok esneklik. Yani buradaki esneklikten tabii her şeyin fazlası zarar denir ya. Şimdi buradaki esneklikte hem işveren açısından hem personel açısından iki tane risk var. Bir tanesi, önce personel için konuşalım. Bizler mesela bir çalışanız. Evet, esnek diyebilir, evden de çalış diyebilir. Zaten pandemiden sonra biliyorsunuz herkes neredeyse evden çalışıyor. Hatta bazı şirketler de bunu teşvik ediyor. Sen gelme diyor. Hem masrafların azalmış olur. Fakat burada kişi tabii ki çok rahatlığa, kendi evinde çok rahatlığa alışırsa, ki buna dijital nomad diyoruz. Bazı insanlar da ülke dışında çalışıyor olabiliyorsunuz. Nasıl olsa internet var elin altında. Çok rahata düşerse bu sefer kendi işini aksatabilir. Burada da yine disiplinli olması gerekiyor. Dediğiniz gibi akşam 10'da da iş maillerine bakmaması gerekiyor. Mesai saat 5'te söz gelimi bitiyorsa 5'ten sonra kişi artık o işle ilgilenmeyecek. Veya işveren de artık kişiyi yani mobbingle hayır sen 5'ten sonra mesai saatinden sonra yaparsın diyememesi gerekiyor. Çünkü bu da aynı zamanda başka bir dijital rahatsızlık oluşturuyor. Evet. Biz zaten dijital detoks diyoruz. Yani kullanmamız gerektiği kadar dijitalli yani interneti veya bu robotları neyse kullanalım. Ama işimiz olmadığı zamanlar ailemize vakit ayıralım, doğaya, gezmeye vakit ayıralım. Yani kafayı rahatlatmamız da gerekiyor. O yüzden arada bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Evet. Şimdi sürdürülebilirlik diyoruz ama artık sadece çevre için değil, biraz önce siz de bahsettiğiniz işletmeler için de verimlilik ve karlılık açısından da kritik bir unsur haline geldi sürdürülebilirlik. Dijitalleşme ile birlikte bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle yapay zekanın örnek veriyorum işte karbon ayak izini hesaplamaktan enerji tüketimini optimize etmeye kadar sürdürülebilirliğe katkısı olduğunu düşünüyorum ben. Siz neler söylersiniz bu konuda? Evet, sürdürülebilirlik artık şirketler için çok daha önemli. Eskiden biraz daha böyle moda gibi, trend gibi görünüyordu veya biraz böyle yukarıdan bir baskı geliyordu. Herkes buna riayet etsin diye. Fakat şimdi şirketler artık bunun için müdürler atıyorlar, personel atıyorlar, bununla ilgili departman kuruyorlar. Neden? Çünkü hem tabii yeşil yasalar bunu gerektiriyor. Biz de çünkü Avrupa Birliği yasalarını takip ediyoruz. Artı dediğim gibi şirketin kendi verimliliği için bu bir aslında gereklilik. Mesela enerji tasarrufunu aşağı çekebiliyor. Bunu yapay zekayı da hesaplattırabiliyor. Mesela 3 yıllık bir şirket diyelim. 3 yıllık bütün verilerini eğer tutmuşsa veya Excel'den bunu aktarıyor yapay zekaya. Yapay zeka bunu 3 dakikada çıkartıyor. Diyor ki sen şu saatlerde elektriği fazla kullanmışsın, suyu fazla kullanmışsın. Mesela şu ürünü kullanmışsın. Mesela bir kimya şirketi olduğunu düşünün. Sen bu ürünü kullanma da bunun muadili hatta daha hesaplısı şöyle bir şey var. Hatta bunu laboratuvara sokmadan kendisi simültine olarak onu kendi kendine laboratuvara sokmuş gibi işverene, bir kimya teknikerine veriyor. Ya bunlar bizim için aslında maliyet hesabı yapmış oluyor. Dediğiniz gibi karbon ayak izini hesaplıyor. Bunlarla ilgili işte birçok sürdürülebilirlik aşamasını hem yapay zeka ile hem de bununla ilgili işte departmanına atamış kişilerle şirketler idare edebiliyorlar. Evet. Peki Endüstri 5.0 ve yapay zekanın iş dünyasına yansımaları ile ilgili geleceğe dair öngörüleriniz nelerdir? Yani dinleyicilerimize nasıl bir gelecek tablosu çizersiniz? Evet, bana göre bu çok yakında. Şimdi insanlar çok afaki diyebilir. Bu anlattıklarınız evet çok güzel de herhalde bir 10 yılı var, 20 yılı var. Hiç öyle düşünmesinler. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki daha da hızlı ilerleyecek. O yüzden 2-3 yıl içinde hem işverenler hem biz personeller, bütün tüketiciler bunu takip etmesi gerekiyor. Ben ne yapabilirim? Yani ben bunu işime nasıl? İster bir kimyager olsun, ister bir çiftçi olsun, ister sizler gibi bir işte medyada çalışan kişiler olsun. Bunu faydama nasıl kullanabilirim? Hem işim için hem kendi hayatım için. Bu eğer düşünürlerse zaten karşılarına gelecektir. Yani bu gerçekten araştırdıkça kendini gösteriyor. Ki bu yapay zekadan da çok iyi danışmanlık alabiliriz aslında. İnanın ben danışmanım. Çok da okuyorum, araştırıyorum. Onun ağzından çıkanlar gerçekten beni şaşırtıyor. Yani bir insandan duymadığım şeyleri de duyabiliyorum. Yani ilginç bir şey. Ama dediğim gibi çok abartmadan, dijital hayallere de çok dalmadan ama gerçekçi olarak artık dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Ben inanıyorum 2-3 yıl içinde birçok şirket, endüstri bunun içinde olacaktır. Evet.
Şimdi Fatih Bey, sizle konuşacağımı bildiğim için programdan önce yapay zekaya girdim ve dedim ki senin konuğumuza bir sorun var mı? Bahsettim, ne konuşacağımızdan bahsettim ve senin bir sorun var mı diye sordum. O da bana bir soru paylaştı. Bunu size sormak istiyorum efendim. Diyor ki Fatih Bey, yapay zekanın insanla işbirliği içinde olmasının çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Peki sizce yapay zeka insanların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştiren bir destek unsuru mu olacak, yoksa zamanla bu özellikleri köreltebilecek bir risk mi taşıyor? Şimdi burada bazıları şöyle diyor, evet bu bizi çok tembelleştiriyor. Hatta neredeyse zihnimizi yavaşlatıyor. Ama bana göre aslında tam tersi, daha çok araştırıyor. Çünkü ben onunla mesela sohbet ederken beynime mesela başka bir şimşekler çakıyor. O zaman buna da girişmem gerekiyor. Veya soru soruyoruz. Zaten insanın biliyorsunuz soru sorabilmesi için düşünmesi gerekiyor. Ona çünkü soru soruyoruz, cevap alıyoruz, tekrar bir soru soruyoruz. O yüzden bizim yaratıcılığımızı bence geliştiriyor. Ama tabii sadece otomatik işleri ona bırakmak gerekiyor. Biz daha çok yaratıcı işler, bunu inovasyon diyoruz aslında. Bir ürünü alıp onu evirip çevirip başka bir ürün haline getirmek, daha karlı hale getirmek. İnovasyon çok önemlidir mesela hem şirketler için. Eğer biz yaratıcılığımızı yapay zekayı kullanarak çok daha geliştirirsek hem kendi işimiz için hem de kendi hayatımız için bence çok artıları olacaktır. Evet. Sayın Küçük Uysal, çok teşekkür ederim sorularıma vermiş olduğunuz bu değerli cevaplar için, sabırla vermiş olduğunuz cevaplar için. Sağ olun, var olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Efendim, konuğumuz kimyager ve yapay zeka iş geliştirme danışmanı Fatih Küçük Uysal'dı. Kendisiyle yapay zeka ve insan işbirliğini konuştuk. TRT Diyarbakır Radyosu, Yapay Zekanın Endüstriyel Kullanımı Sohbet Serisi.